Verdiği rahatsızlıktan dolayı hiçbir şekilde özür dilemeyen ama hepimizin hayatta en az bir kez deneyimlediği bir duygumuz var, kıskançlık. İyi pazarlar, Happy Mind News'a hoş geldiniz. Bugün ikinci duygularımızın belki de en rahatsız edici olanlarından biri olan kıskançlık hakkında konuşuyor olacağız. Amacımız duygumuzu veya kendimizi yargılamak değil, bunun ne olduğunu anlamak ve biz neyin eksikliği ya da ihtiyacı doğrultusunda bunu yaşıyoruz, bunu biraz daha çözebilmek. Kıskançlığın psikolojik açıdan farklı anlamları var. İlk aklımıza gelen anlamlarından biri değer verdiğimiz bir şey veya birisine karşı bir tehdit varlığı hissetmek ve bundan dolayı o kişiyi, o şeyi kaybetme korkusuyla bir kıskançlık deneyimlemek. Bunun dışında belirli hayallerimiz, ideallerimiz, sahip olmak istediğimiz hayat standartlarımız var. Bunlara ilişkin bir başkasının sahip olduğunu gördüğümüz noktada bir kıskançlık deneyimleyebiliriz. Anlamamız gereken ilk şeylerden biri kıskançlıkla ilgili olarak bunun altında yatan ve onu besleyen birden fazla duygunun olduğu. Bu çoğu zaman bir korkudur, bir değersizlik hissidir veya bir yetersizlik olabilir, bir karşılaştırma vardır kişinin kendisini ve bir başkasıyla karşılaştırması. Bu yüzden de aslında düşündüğümüzden daha kompleks bir duygu. Kıskançlığın merkezinde bir karşılaştırma vardır. Kendimizi karşımızdaki kişiyle bir kıyaslama içerisine sokarız. O kişi nerede, ben neredeyim? Bunu sıklıkla sosyal medya üzerinden deneyimleyebiliriz. Çünkü orada insanların süreçlerini görmüyoruz. Sadece sonuçlarını görüyoruz. Elde edilmiş bir şeyi ya da yaşanılmış mutlu bir anı görüyoruz ve otomatik olarak insanlar bunu yaşıyor, bunu deneyimliyor veya buna ulaşabiliyorlar. Ben neredeyim, ben ne zaman ulaşacağım ya da ben neden ulaşamıyorum gibi bir takım sorgulamaların içerisine girebiliyoruz. Burada ayrımını yapmak istediğim bir şey var. Kıskanmak ve imrenmek. İmrendiğimiz zaman yani bir şekilde hayatımızdaki birinin güzel bir şeye sahip olduğunu görüyoruz ya da bir hayalini gerçekleştirdiğini görüyoruz. Ortak noktalarımız varsa o kişiyle veya edinilen deneyim bakımından ortak noktalar varsa keşke benim de olsaydı, keşke ben de o noktaya erişebilseydim. Benim hayatımda neden bir şeyler daha zor gibi. Yani dikkatimizi biraz hani o kişiden uzaklaştırıp daha kendimize döndüğümüz bir andır imrendiğimiz an. Ve o kişiyle ilgili olumsuz bir isteğimiz yoktur. Olumsuz bir düşüncemiz yoktur. Yani o kişi evet ulaşmış, biz sadece bunu gördük ve kendimize dönüp bakıyoruz. Biz neler yapabiliriz ulaşmak için ya da belki yanlış yaptığımız bir şey mi var, eksik yaptığımız bir şey mi var gibi bir noktadan yaklaşırız olaya. Fakat kıskandığımız zaman dikkatimizi karşımızdakinden o kadar kolay çekemeyiz. Biraz daha böyle onun süreçlerini öğrenmeye çalışırız. Veya elde ettiği şeyde bir kusur var mı diye bakarız. Mesela bir arkadaşınızın bir villa aldığını gördünüz, sosyal medyadan paylaşmış ve onunla diyelim ki bu konu hakkında konuşuyorsunuz ve size şunu söylüyor, şehirden uzakta bir villa ve zihninizi rahatlatmak ve bir dengeye getirmek için eğer şunu yapıyorsanız zaten şehirden uzakta bir villaymış ya, o kadar da iyi değil. Bunu dediğiniz noktada bu artık biraz daha kıskanmaya giriyor. Çünkü imrendiğiniz zaman söylediğim gibi dikkatinizi gerçekten o kişide o kadar uzun süre tutmuyorsunuz. Kendi hayallerinize, kendi hedeflerinize çok daha kolay dönüyorsunuz. Onlar için ne noktada olduğunuzu, ne kadar daha çabalamanız gerektiği üzerine belki düşünüyorsunuz. Bu yüzden de sizde o durum kıskanmak kadar ağır bir negatif yük yaratmıyor. Kıskanma ya da imrenme anında beynimizde neler oluyor diye baktığımızda benlikle ilgili beyin bölgelerimizin aktivitesini görüyoruz. Çünkü ister
bir şeyin veya bir kişinin kaybedilmesine yönelik bir tehdit algılıyor olun veya bir başkasının sahip olduğu bir şey üzerinden bir kıyaslama süreci içerisine girin. Okları bir şekilde kendinize çeviriyorsunuz aslında. Ben neredeyim, ne kadar iyiyim, o şeyi, o kişiyi ya da o durumu ne kadar hak ediyorum veya tüm bunları elimde tutmak, kaybetmemek için ne yapmalıyım dediğiniz noktada sizin o benlik yapılanmanıza ilişkin çalışması gereken tüm bölgeler inanılmaz bir aktivite gösteriyor ve tabii ki eğer algıladığınız bir tehdit varsa burada biraz da amigdala aktivitesi görüyoruz. Kıskançlığın bize anlattığı çok güzel şeyler var aslında. Çünkü özünde çok dürüst bir duygu. Kıskanma anında biz şunu yaşamış oluyoruz. Değer verdiğimiz bir şey var veya birisi var ya da bizim ulaşmak istediğimiz şeyler var. Ya bunları kaybetme korkusunu taşıyor oluyoruz, bir tehdit algılıyoruz ve bunların kıymetini ne kadar biliyoruz ya da onları hayatımızda tutmak için ne yapıyoruz, ne yapmıyoruz? Bunu bir tekrar düşünme sürecini mümkün kılıyor. Diğer yandan da eğer sizin ulaşmak istediğiniz şeylere dair bu konuyla ilişkili bir kıskançlık yaşıyorsanız bu hedeflerinizi gözden geçirmeniz, ilerlediğiniz yolun ne kadar iyi olduğunu gözden geçirmeniz, aşmanız gereken engeller için neler yapmanız gerektiğini tekrar bir organize etmeniz gerektiği anlamına gelir. İşin güzel yanı da tam olarak bu. Çünkü bunlar hayata dair bir amacımızın olduğunu gösterir. Hayatta bir şeyleri elimizde tutmak istediğimizi, bir şeylerin kıymetini bilmeye çalıştığımızı gösterir. Bu yüzden de çok insani bir duygudur aslında kıskanmak. Bunu tabii ki kendimizde ne kadar derin ve büyük bir noktaya getiriyoruz, bu önemli. Çünkü bu kıskançlık sizin gelişmeniz yerine çok fazlaca diğerlerine odaklanmanız, diğerlerinin etrafında takılı kalmanız ve buna bağlı olarak da kendi yolunuzda hiç ilerleyememeniz anlamına geliyorsa bu artık sağlıklı bir kıskanmak ya da imrenmek olmamış oluyor. Yani kısacası kıskandığımız ya da imrendiğimiz için kendimizi ya da bir başkasını yargılamak zorunda değiliz. Çünkü bunun biraz önce de söylediğim gibi bize çok iyi gelebilecek bir yanı var. Hayatımıza dair, kendimize dair farkındalıklarımızı gözden geçirmek ve belki kendimize daha iyi bir yol çizebilmenin yollarını araştırmak, bunu öğrenebilmeyi mümkün kılabilecek bir duygu. Bu yüzden de yaşadığımız anda böyle çok panik yapmadan ve mümkün mertebe en kısa sürede dikkatimizi o başkalarında değil de kendimizde tutmaya devam ederek ilerlediğimiz noktada kıskanmaktan ya da imrenmekten dolayı bir zarar göreceğimizi ben düşünmüyorum. Benim bu haftalık söyleyeceklerim bu kadar. Haftaya görüşünceye dek kendinize iyi bakın.